Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Endokrin sistem ilaçları grubunda yer alan Cordexa 0.5 mg, 0.75 mg, 4 ve 8 mg'lık 20 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi dexametazondur. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Dexametazon bir kortikosteroid ilaçtır ve vücutta doğal olarak bulunan kortizon gibi steroid hormonlarının sentetik bir türevidir. Dexametazon, iltihaplanmayı azaltma, alerjik reaksiyonları kontrol etme, bağışıklık sistemi tepkilerini baskılama gibi etkileri nedeniyle çeşitli tıbbi durumların tedavisinde kullanılır. Cordexa film tablet nedir, niçin kullanılır? Kortikosteroidler grubuna ait olan Cordexa, size şu rahatsızlıkların tedavisi için reçete edilmiş olabilir. Bölgesel mide ve bağırsak hastalığı ve bağırsak ülseri hastalığının kritik periyodunda aşırı duyarlılık reaksiyonları, daimi ya da geçici alerji nezle gibi alerjik durumlarda, yaygın cilt hastalıklarının erken tedavisinde, adrenokortikal yetmezlikler gibi hormonal hastalıklarda, kan hastalıklarında, lösemi ve lenfomanın geçici tedavisinde, beyin tümörü ve beyin ödemi gibi sinir sistemi hastalıklarında, göz hastalıklarında, böbrek hastalıklarında, akciğer tüberkülozu ve astım krizi gibi solunum yolu hastalıklarında, akut gut artriti, akut romatizmal kardit ve romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklarda, kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavi ve korumasında tek başına ya da kombine olarak, sinir sistemi ya da kalp kası ile ilişkili trişinez hastalığında ve tüberküloz menenjitinde. Cordexa film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse, ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Cordexa dozu, hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır. Cordexa tablet tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına bir miktar su ile birlikte çiğnenmeden alınır. Beslenme rejiminde besinlerin potasyum, albümin ve vitamin açısından zengin olmasına, bununla birlikte yağ, karbonhidrat ve tuz bakımından düşük düzeyde olmalarına dikkat ediniz. İstenmeyen etkilerin azaltılması amacıyla tedavi kurallarına dikkat edilmeli ve tedavi için yeterli ölçüdeki en düşük doz uygulanmalıdır. Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve şiddetine göre ilacın dozunu ve ne kadar süre kullanılacağını size söyleyecektir. Çocuklarda etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlamaları yapılmalı ve kısa süreli olarak uygulanmalıdır. Çünkü kortikosteroidler çocuklarda büyüme hızını etkileyebilir. 14 yaşına kadar olan çocuklarda gelişim bozukluğu tehlikesi açısından 3 günlük tedaviden sonra 4 gün tedavisiz bir aralık bırakılmalıdır. Cordexa'yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanırsanız, doz aşımı durumunda boğaz şişmesi, deri reaksiyonu ve nefes alıp vermede zorlanma gibi etkiler görülebilir. Cordexa'nın bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda bu dozu alınız. Ancak sonraki dozun zamanı yaklaşmışsa bu dozu atlayınız. Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız. Cordexa tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer tüm vücudunuzu etkileyen bir mantar hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Cordexa'yı şu rahatsızlıklarda uzun süre kullanmanız tavsiye edilmez. Mide ülseriniz varsa, ileri derecede kemik erimesi hastalığınız varsa, ciddi kas hastalığınız varsa, viral hastalığınız, su çiçeği ve çocuk felci hastalığınız varsa, karaciğer hastalığınız varsa, gül hastalığınız varsa, koruyucu aşıdan yaklaşık 8 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar, tüberküloz aşısı sonrasında lenfoma oluşumu varsa,
Dar ve geniş açılı glukom hastalığınız varsa Cordexa'yı uzun süre kullanmanız tavsiye edilmez. Cordexa'nın hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tavsiyesi olmadan kullanılması önerilmez. Dexametazon anne sütüne geçer. Bu nedenle emzirme süresince bu ilaç kullanılmamalıdır. Cordexa sodyum ihtiva eder. Ancak bu miktar düşük sodyum ve kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için bir risk oluşturmaz. Cordexa film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın etken maddesi olan dexametazon gibi kortikosteroid ilaçların kullanımı çeşitli yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler her bireyde farklılık gösterebilir ve kullanılan doza, tedavi süresine, ilacın nasıl kullanıldığına ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. İlacın kullanımıyla mide problemleri, kemik yoğunluğunda azalma, cilt problemleri, bağışıklık sisteminde zayıflama, şeker düzeyinde artış, uzun süreli kullanımda göz problemleri, uykusuzluk, anksiyete ve depresyon gibi psikik etkiler gözlenebilir. Bu yan etkilerin yanı sıra dexametazon kullanımının ani olarak kesilmesi de bazı durumlarda sorunlara yol açabilir. Bu nedenle dexametazon veya benzeri ilaçların kullanımında doz azaltma ve kesme işlemleri mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.